İşte bu çok tribünle haşır neşir olduğumuz zaman, maçları izlediğimiz zaman futbolcularla da bir şekilde ilişkimiz oluyor. Biz bir gece önce kampı ziyaret ettik. Tüm futbolculara tatlı ikram ettik, başarılar dedik. Atmosferi sorarsanız herkes çok rahattı. Herkes çok emindi, aynı biz gibi. Çok eminlerdi yarınki maçla ilgili hiçbir kaygı, hiç kimse maçtan konuşmuyordu. Başka bir şeyler konuşuluyordu o akşam kampta. B tribündeydi. Stadı bilenler bilir. Taş tribün diye tabir ettiğimiz yerin yanındaki kapalı tribün. Maç sabahı saat 7'de ben stada gittim hatırlıyorum mahalleden abilerim ve arkadaşlarımla. O zaman 13 yaşındaydım. Sabah o sıcakta, yani sabah 7 olmasına rağmen sıcak bir hava vardı ve biz o kalabalığa bir şekilde dahil olduk. Stat kapasitesinin çok üstünde seyirciyle doldurulmuştu. Oturacak yer yoktu. Zaman zaman biz oturuyorduk, zaman zaman başkaları, yani yorulanlar otursun diye kalkıp sıkışıyorduk. Maç sabah uyandığımda ben 7.30'da uyanmıştım. Hava gayet güzel bir güneşli falan bir gündü. Hemen ben babamı uyandırmaya çalıştım çünkü maçın tıklım tıklım dolu olacağı çok bariz bir şeydi. Fakat babam inatla daha uyuyalım, daha gideriz, daha o kadar erkenden dolmaz dedi. Ben birer saat aralıklarla onu uyandırmaya devam ettim. 10.30 civarı biz evden çıktık ve stadın oraya geldiğimizde maratonun önünden Ted Karabük Koleji'ne kadar uzanan bir kuyruk vardı ve bunun en sonunda bekleyerekten içeri giremeyeceğimi düşünmeye başlamıştım ciddi olaraktan. Bir futbol fanatiği olarak geceden o maçı beklemeye başladık stadın etrafında. O zaman şu andaki kapalı tribünün, kapalı spor salonunun yan tarafında o zamanki Karabük'ün çarşı grubu Hasan Ali falan sabahladık. Ondan sonra eğlendik. Sabaha karşı Karabük'ün ilçelerinden, çevre yerlerden gelen insanlarla birlikte saat 10'da stadın etrafı mahşere bir kalabalık oldu. Hatta çok iyi hatırlıyorum, İstanbul'dan dahi kara borsacılar vardı. Bilet alıp da bilet satan Karabüklere. Farklı bir atmosfer vardı Karabük'te. Geceden başka takımların taraftarları, özellikle Ankara Gücü taraftarı, Bursa taraftarı geceden gelip stadın önünde ateşler yakmışlardı ve maç saatini bekliyorlardı, bir gün sonrasını bekliyorlardı. Enteresan bir gündü. Sabah ise Karabükspor taraftarı full stadın önündeydi. Bütün gişeler full doluydu. O zamanlar cep telefonları yok. Araç telefonuyla canlı yayın yapıyorum sahanın içinde. Basın tribününde de sevgili Nagihan Soylu, Merkez Stüdyo'da da, Yaylacık'ta stüdyoda da abim yayındaydı. Mahşeri bir kalabalık vardı. Ben o stadı öyle bir kalabalık o stadda sanıyorum herhalde bir daha göremeyiz diye düşünüyorum. Korkunç, enteresan bir gündü. Çoluk, çocuk, aile boyu herkes muhteşem bir kalabalıkla oradaydı. Çok da güzel de bir gündü. Böyle açık, pırıl pırıl hava, pırıl pırıl bir gündü. O günkü ortam Bursa'dan, Ankara'dan, Sakarya'dan gelen taraftarlar grubu. Ondan sonra bütün Türkiye Karabük'ün arkasındaydı sanki o maç için. Ben insanların böyle omuz hizasından o maçı takip ediyordum. Çünkü o yeni scoreboard gelmişti. Onun tam karşısında bu eskiden bu metal levhalarla gösterilen scoreboard'un oradaydım. Önümde bir omuz, sağ tarafta babamın omuzu. Onun önünde başka bir omuz çünkü bir basamakta 2 kişi oturuyor. Maraton tribününde o zaman bilet almıştık. Maratonun sol üst taraflarındaydık. Ve hep konfetilerimiz, her şeyimiz böyle bir hafta boyunca onlara hazırlanmıştık net bir şekilde. Oturacak yer yoktu. Zaman zaman biz oturuyorduk, zaman zaman başkaları, yani yorulanlar otursun diye kalkıp sıkışıyorduk. Hatta ben o zaman kale arkası tribündeydim. Çok sıcak bir havaydı. İtfaiye falan, su yoktu. İtfaiye falan tribüne sıkıyordu. Hatta ben tribünden atlayıp kapalı tribüne geçmiştim. O zaman şu andaki eski B tribün dediğimiz çarşı grubunun olduğu yere. Zeytinburnu tarafları şeydeydi, eski açık tribündeydi. Eski açık tribünün oradaydı. Ben diğer kale tarafındaydım. Fabrikanın olduğu kale tarafındaydım. O kalenin arkasındaydım. Ve araç telefonuyla zaman zaman bana bağlanıyorlardı. Maçı Nagihan Soylu anlatıyordu yukarıda basın tribününde. B tribündeydi. Stadı bilenler bilir. Taş tribün diye tabir ettiğimiz yerin yanındaki kapalı tribün. Oradan izliyorum maçı. Kanal 6 yayın yapıyor. Kanal 6'da da görevli eniştem var. Ablamın eşi.
Başka bir görevde orada, büro görevinde ama sırf o gün Karabük'te olabilmek adına kendine kameraman yardımcılığı yazdırmış. Buna şahit olmak istiyorlar, o efsaneye. İşte maçtan önce görüştük, ondan sahanın içine geldiler. Ben tribündeki yerimi aldım. Babalarımız bizi maça götürmedi çünkü stat sabahtan dolmuştu. Abime çok yalvardım beni götür diye. Hatta babamın beni kapının üstüne kilitlediğini biliyorum. O günü görmemiş biri olarak aslında benim yaşadığım çok kötü şeyler var. Herkes babasıyla maça gitmek ister. Benim babam o maçı gördüğü için bir daha hayatında hiçbir maça gitmedi. Yani hiçbir zaman babamla maça gidemedim. Ben de o maçta Karabük televizyonlarına çekim yapıyordum. Ben kameramandım. Maçı ben çekiyordum. Mehmet Kısmet arkadaşımız da maçı anlatıyordu. Maçtan önce işte bütün taraftarlarla röportaj yaptık. Herkes mutluydu. O yıllardaki adıyla Yenişehir Stadı kapasitesinin çok üstünde taraftarla doldurulmuş, büyük an için beklemeye başlamıştı. Müthiş bir sıcak vardı ancak bu kimsenin umrunda değildi. Sadece Karabükspor'un değil, Bursaspor ve Ankaragücü'nün amigoları da stada gelmiş, taraftarı coşturmaya çalışıyordu. Ben geç anladım sinemadan çıkarken, bilirsin sinemadan çıkarken insan hep tuhaf, insan hep gariptir. Tek bir laf yeter, rüzgar esse kafi. Kimse yazmayacak bu şehre tek bir şarkı dahi belki. Anlatır şu günleri tüm duvarlar, afişlerle kaplanan duraklar, işçinin teriyle oynanan bütün bu maçlar. Mevzu başka yerde çoktan oynamış bir filmi, ancak daha bugün izlemekte sanma. Sabah 8'den öğlenin şu 4'üne, aklı Mayıs'ın 15'inde onca işçinin terinde. Değişecek bu vardı ya, hissiyat yerinde. Yalnızız aynı yerde başka türde. Yürüyorum Mayıs'ın ortasında Yenişehir'de. Belki ben geç anladım ancak hepsi gerçek işte. Zaman nasıl geçer, kafam nasıl dağılacak, nasıl başaracağım işte başka şey düşünmeyi. Bir bilsen bu akşam harbi başka akşam. Cebimde fikstür kaldı son bir hafta, o günde geldi çattı. Şimdi var kafamda, şimdi var kafamda tek bir yer, Anneler Parkı. Aklımın bir resmi yok fakat aklım oldu saat kulesinde sanki yelkovan. Ölüm kalım nedir, kaç haftadır denir. Rüzgar esmeseydi söylenir mi? Yazar mısın bu şehre tek bir şarkı dahi? Benim gözümde mucize kırmızıyla mavi. Ölüm kalım nedir, kaç haftadır denir. Rüzgar esmeseydi söylenir mi? Yazar mısın bu şehre tek bir şarkı dahi? Benim gözümde mucize kırmızıyla mavi. Kırmızı mavi, 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 kırmızı mavi. Oturdum öyle parka, peşimde rüzgar hala. Yüzümü kimse bilmez, sesimse radyolarda. Akşam onda mikrofonda son kuşakta. Uyku girmez evlerin karanlık odalarında. Kah bir şarkının sonunda, kah bir reklamın başında. İş anlarında, lokantalarda ben varım. Esasen bunu gözümde çok matah bir şekle sokmam. Ya da masal değil bu, biliyorum. Ama sonuçta bak, bu akşam uyuyamayacak onca insan. Bir ses, kıpırtı duymak ister. Kendisiyle aynı telden aynı yerde. İlk defa dedim bu şehre yakıştı mucize. Bunu düşündüren kim, bunu düşündüren ne? Ben geç anlasam da hepsi gerçek işte. Yürüyorum çarşı ortasında dondu aklım ve vardım radyoya. Mikrofondayım, selamlar, son kuşakta yine beraberiz. Bugün bayağı dolandım, aynı dün gibi ve birini gördüm. Kübanalarda parkta, oturmuş elde gazeteden küpürler. Yanına gittim, dedim ne dersin? Yarın olur mu sence mucize? Öyle dalmış, öyle başka yerdeki. Tek bir şey dedi, sordu onda sade rüzgar esti. Yakışmaz mı abi sence böyle şehre mucize? Ölüm kalım nedir, kaç haftadır denir. Rüzgar esmeseydi söylenir mi?
Yazar mısın bu şehre tek bir şarkı dahil? Benim gözümde mucize, kırmızıyla mavi. Ölüm kalım nedir? Kaç haftadır denir? Rüzgar esmeseydi söylenir mi? Yazar mısın bu şehre tek bir şarkı dahil? Benim gözümde mucize, kırmızıyla mavi. Kırmızı, mavi.